Kuşadası Karaova Mahallesi'ne geldik ve burada bugün çok harika bir villaya geldik. Bugüne kadar çekmiş olduğum bütün villaları unutun. Burası çok güzel bir villa. Hemen karşı tarafımda zeminden çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Öncelikle bu tüyoyu vermek istedim. Ve buradan plaja da Long Beach plajına 2250 metre mesafemiz bulunuyor. Burada toplamda 13 tane villamız var. Bu villamız örnek villa, en köşe konumlu villa. 1100 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş harika bir villadayız. Tam ön tarafında özel havuzumuz var ve hemen size bomba bir şey söylemek istiyorum. Bu villamızın açılışına Türkiye'deki çok önemli sanatçılar katıldı. Hemen sanatçı isimlerini sizlere söylemek istiyorum. Ivana Sert, Şevket Çoruh, biliyorsunuz arka sokaklarda Mesut Konser, Şevket Çoruh burada açılışa katıldı. Ayrıca Hakan Bilgin, William Ales, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu gibi ünlüler bu projemizde görkemli bir açılışa katıldılar. Bu villa gerçekten çok güzel. Bu villada oldukça çok farklı özellikler var. Ben bile gezerken villada oldukça fazla keyif aldım. Biliyorsunuz şu ana kadar Kuşadası'ndaki en lüks villaları hep sizlere tanıtmaya çalıştım. Ve bugün de çok özel villadayız. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen villamızı detaylı olarak tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kısmındayız. Yani aracınızla geldiğiniz zaman burada dışarıya aracınızı park edebilirsiniz ve yaya olarak geldiğiniz zaman da buradan içeriye girebilirsiniz. Ayrıca bu villamızda kapalı otoparkımız da var. Onu da en sonunda anlatacağım zaten size. Burada bir yaya yolumuz var, adım taşlarımız var. İçeriye doğru girdiğimde bazal antrasit taş tercih edildiğini görebiliyorum ve hem sağ tarafımda hem sol tarafımda ışıklandırmalarımız mevcut. Hemen binamızın dış cephesine bakmak istiyorum. Tam karşı tarafında bir pivot kapı var, çelik kapımız var. Binamızın sağ tarafında antrasit renkler tercih edilmiş. Sol tarafında zeminde seramik 60'a 120, üst katta ise beyaz renklere önem verildiğini görebiliyorum. Şimdi hemen karşı tarafımda bir bahçe ve peyzaj alanımız var. Burada bitkilerimiz var. Muz ağacı tercih edilmiş. Hemen akabinde arka tarafında burada bir havuzumuz var. Havuzu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Ön tarafında hemen görmüş olduğunuz gibi suyun içerisinde şezlonglarımız var. Yani burada suyun içerisinde güneşlenebiliyorsunuz. Şezlongların hemen arka kısmında ise burada havuza girmeden önce ya da havuzdan çıktıktan sonra duş alabilmeniz için burada bir duş yerimiz var. Tabii bu evimiz çok büyük olduğu için ondan dolayı böyle her yerinde duş, tuvalet, banyo görebilirsiniz. Hemen ön tarafımda özel havuzumuz var. Özel havuzumuzun baş kısmında bir şelalemiz var. Tabii buranın akşam görüntüleri çok harika. Akşam görüntülerini çekmiştim. Ekranda da sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada şelalemiz var. Şelalemiz de normalde alışık olduğumuzun dışında ve led lambalı olarak tercih edilmiş. Alt bahçemize doğru indiğimiz zaman tabii buradan zeminden de ben çok güzel deniz manzarasını da görebiliyorum. Binamızın hemen şu anda ön kısmına geldik ve dış cephesine bakmak istiyorum. Binamızın dış cephesine baktığım zaman beyaz antrasit renklere önem verildiğini görebiliyorum. Ayrıca ahşap renkleriyle de burada bütünlük sağlanmış bir kombinasyon yapılmış. Son zamanlarda biliyorsunuz antrasit beyaz ve ahşap renkleri oldukça böyle birbirini tamamlayan renkler, güzel kombinasyon oluyor. Burada da bu renklere önem verildiğini görebiliyorum. Havuzumuza baktığımız zaman havuzumuz taşman olarak tercih edilmiş. Infinity yani sonsuzluk havuzu olarak düşünülmüş. Siz havuzun içerisinde yüzerken buradan su aşağıya doğru, sabaha doğru akıyor. Hemen karşı tarafımda oldukça büyük bir bahçe ve peyzaj alanımız bizleri karşılıyor. Karşı tarafımda burada 4 adet palmiye ağacı tercih edilmiş ve alt tarafındaki ışıklandırmalar burada dikkat çekiyor. Akşam da buradaki ışıklandırmalar oldukça gözünüzü dolduruyor. Görüntülerini de çekmiştik, sizlerle de paylaşıyor olacağız. Tabii binamızın etrafına yani bahçe alanımızın etrafına baktığımız zaman oldukça fazla ışıklandırmalar olduğunu da görebiliyoruz. Şu şekilde şurada görmüş olduğunuz gibi dış cephenin tamamıyla etrafında ışıklandırmalarımız da mevcut. Ayrıca şurada dışarıda kullanılan malzemelerde küflenmez yani alüminyum olarak tercih edilmiş. Yani açıkçası burada masraftan kaçınılmamış. Böyle villamız bizim gerçekten de gözümüzü dolu dolu dolduruyor. Hemen havuz başında güzel alanlarımız var. Oraya geçmek istiyorum. Şu anda havuz başına geldik. Havuz başında dek alan yapıldığını görebiliyoruz. Hemen ön tarafında bir kapağımız var. Alt kısmında ise havuzun motor dairesi bulunuyor. Burada tabii salondan dışarıya doğru çıkabiliyorsunuz. Burada ise villamızın yedek su tankı var. Biliyorsunuz havuz su eksildiği zaman bir yedek su tankına ihtiyacı var. Buradan da havuz kendisini dolduruyor. Burada kapağın içerisinde, altında. Hemen karşı tarafımda hemen görmüş olduğunuz gibi şurada bir ateş çukurumuz var. Şöyle inip göstermek
istiyorum sizlere. Burada bir ateş çukurumuz var. Burada böyle soğuk havalarda bile isterseniz akşamları burada ateşinizi yakabilirsiniz. Ailenize, sevdiklerinizle burada çok güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ve havuza doğru baktığım zaman da şurada görmüş olduğunuz gibi bir cam var. Tamperli bir camımız var. Havuzun içerisini buradan net olarak görebiliyorsunuz. Ya da havuzun içerisinde yüzerken dışarıdan birisi buradan sizin resminizi de çekebilir. Hemen üst tarafa geçmek istiyorum. Üst tarafta hemen göstereyim sizlere, burada bir kış bahçemiz var. Bence bu kış bahçesi çok önemli. Özellikle kış aylarında. Tabii ki Kuşadası çok soğuk bir iklime sahip değil. Yani genelde burada böyle kış aylarını biz 2 ay, 2,5 ayla atlatıyoruz. O da çok fazla aşırı derecede soğuk olmuyor. Ama bence kış aylarında da yani buraya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yaz aylarında da isterseniz etrafını komple açıp o şekillere kullanabilme imkanınız da bulunuyor. Hemen karşı tarafında bir oturma grubumuz var. Arka kısmında ise burada 6 kişilik bir yemek masamız var. Ve buradan hem deniz manzarasını görebiliyorum, hem bahçe peyzaj manzarasını, hem de havuz manzarasını da görebiliyorum. Tam karşı tarafında arka bahçemiz var. Şimdi oraya doğru geçelim. Villamızın ön tarafını tanıdık. Şimdi arka kısmına bakalım birlikte. Hemen karşı tarafımda bir zeytin ağacımız var. Zeytin ağacımız da oldukça burada dekoratif duruyor. Ve alt tarafında bitkilere önem verilmiş ve balon lambalara önem verilmiş. Villamızın dört tarafı tamamen çevrili vaziyette. Tamamen size ait, müstakil. Villamızın arka bahçesine geldiğimiz zaman oldukça büyük bir alanı var ve hemen şu detayı da vermek istiyorum sizlere. Bu bölge Karaova Mahallesi ve burada büyük malikaneler var. Bu bölge bir dönümün altında araziniz varsa ev yapamıyorsunuz. Yani en az bir dönüm araziniz olması gerekiyor. Bir dönümün üzerindeki arazilere yapılıyor. Bundan ötürü de buradaki ev metrekareleri, bahçe metrekareleri diğer projelere göre oldukça büyük. Villamızın dış cephesine baktığımız zaman burada ahşap renklerin tercih edildiğini görebiliyoruz. Tam karşı tarafında boydan 2 tane yüksek camımız var ve bu kısımda ahşap tercih edilmiş. Ve hemen devam ettiğim zaman karşı tarafında burada villamızın klima sistemi için düşünülmüş bir alan var. Motorumuz burada yer almış. Bunun da üzeri tabii ki kapatılmış, alüminyumla kapatıldığı için de bu da küflenme yapmayacak ve villanızın dış cephesinde kötü bir görüntü oluşturmayacak. Hemen karşı tarafında köşede bir palmiye ağacımız var ve ışıklandırmalarımız burada devam ediyor. Buradan devam ettiğim zaman ise tam karşımda kış bahçesinin olduğu alana geliyoruz. Şimdi bu güzel villamızın giriş kapısından başlayalım ve detaylı olarak birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kapısındayız. Burada pivot bir kapı tercih edildiğini görebiliyoruz. Ve hemen şu detayı da vermek istiyorum. Kapımızın hemen üst kısmında bir cam korumamız var. Yağmur yağdığı zaman da bu kısma da gelmiyor. Yani içeriye yağmur girmiyor. Ve bir detayımız daha var. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Burada akıllı kapı sistemi var. Yani siz buraya geldiğiniz zaman hem göz tanıma var hem de şifreyle girebiliyorsunuz. Ayrıca parmak iziyle girebiliyorsunuz. Ve bunun haricinde burada anahtar sokup anahtarla da girebiliyorsunuz. Villamızın içerisine doğru girdiğimizde hemen benim sol tarafımda bir misafir tuvaletimiz var ve buradan devam ettiğimiz zaman yan tarafında akabinde üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Yan tarafında buraya geldiğim zaman ise burada asansörümüz var villamızda. Bu villamız diğerlerinden farklı. 4 katlı bu villa ve şu ana kadar yani bu tip villalarda 4 katlı bir villa hiç tanıtmadım. İlk defa tanıtıyorum. 4 katlı olduğu için de burada asansör tercih edilmiş. Bu da hayatınızı kolaylaştıracaktır. Akıllı ev sistemimiz de var. En son dönüşte anlatacağım. Buradan koridordan doğru devam ettiğim zaman salon alanına geliyorum. Hemen sağ tarafımda oldukça büyük bir mutfak var. Bence villa dediğiniz zaman daha böyle büyük bir mutfak, daha böyle büyük bir salon olmalı diye düşünüyorum. Bu arada fikirlerinizi de yorumlarda görmek istiyorum. Sizce bu ev nasıl? Evi beğendiniz mi? Mutfak büyük mü olmalı? Salon büyük mü olmalı? Ya da tavsiye ettiğiniz öneriler varsa bunları yorumlarda belirtin. Bu fikirlerinizi ben üretici firmalara yani müteahhitlere aktarıyorum. Yeni yapılan projelerde belki sizin tavsiye ettiğiniz bir özellik yeni projelerde yapılabilir. Hemen karşı tarafında şurada bir ekranımız var. Onu size söylemek istiyorum. Tabii bu evimizde akıllı ev sistemi var. Ancak şu şekilde küçük ekranlarımız var. Hem odalarımız da var hem bu kısımda var. Yani aydınlatma diyor, panjur diyor, perde diyor, yerden ısıtma diyor. Buradaki yazan aydınlatma, panjur gibi bütün özellikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yerden ısıtma sistemi de burada ekli. Yani yerden ısıtma sistemin ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. İsterseniz aydınlatmayı şu şekilde tıkladığınız zaman içerisinde
işte salon ve mutfakla ilgili detaylar var. Hangisini açıp hangisini kapatmak istediğinizi soruyor. Önceden biliyorsunuz anahtarlar oluyordu. Anahtarları böyle basıp açıyorduk, kapatıyorduk. Artık her şey dokunmatik, akıllı sistemler, dokunmatik şeyler hayatımıza tamamıyla girmiş vaziyette. Hemen karşı tarafında bir tezgahımız var. Tezgahımızın sağ tarafında şurada bir dolabımız var. İçerisi cam olarak tercih edilmiş raflarımız ve led ışıklarımız da burada dikkat çekiyor. Ayrıca ahşap renklerinde tercih edildiğini sizlere söylemek istiyorum. Hemen yan tarafına geldiğim zaman bu bölümümüzde Franke'nin bir fırını, üst tarafında ise mikrodalga yerimiz var. Devam ettiğimiz zaman burada bir tezgahımız daha var. Tezgahımızda evyemiz Franke olarak tercih edilmiş. Bataryamız da yine aynı şekilde Franke marka olarak düşünülmüş. Ve burada evyemizde çalışırken hemen ön tarafımızda kendi bahçemiz var. Arka bahçemizin yeşil alanında buradan penceremizden görebiliyoruz. Burada oldukça böyle ince uzun bir penceremiz var. Buraya da bir ferahlık kattığını düşünüyorum. Prizlerimize baktığımız zaman prizlerimiz Panasonic marka olarak düşünülmüş. Üst dolaplara baktığımız zaman da lake tercih edildiğini görebiliyorum. Ve içerisinde şurada şöyle manyetik alanlar var, mıknatıslı. Şöyle kapattığınız zaman hemen kendisi mıknatıs onu tutuyor. Ve ön tarafıma bakıyorum. Ön tarafımda burada Franke'nin bir elektrikli ocağı var. Üst tarafında ise Faber'in burada bir aspiratörü yer almış. Burada mutfaktayken bile yemeğinizi yaparken hem havuz alanını hem bahçe alanını hem de buradan deniz manzarasını gördüğümü sizlere ifade etmek istiyorum. Hemen sağ tarafımda burada bir penceremiz var. Dışarıyı buradan da görebiliyoruz. Tabii ki şu anda burada perdemiz duruyor. Tabii bu evde güzel özelliklerimiz var. Hemen bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir tane kumandamız var ve kumandamızda şöyle yukarıya doğru bastığımda bakın ne olacak? Arkamda perdeler var görüyorsunuz. Perdeler otomatikman şu anda açılıyor ve buradan manzarayı görebiliyorsunuz. Önceden ayağa kalkıyorduk, gidiyorduk, perdeyi tutuyorduk, açıyorduk, tekrardan kapatıyorduk. Biraz böyle zor olabiliyordu. Artık akıllı sistemler hayatımıza girdi ve bunların hepsi kolaylaştı. Biraz önce söylediğim gibi buradan zeminden deniz manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorum. Hemen sağ tarafıma gelelim. Burada bir yemek masamız var. Yemek masamızda 6 kişilik olarak düşünülmüş. Üst tarafında oldukça güzel şık bir avizemiz de burada yer aldığını görebiliyoruz. Ve salona baktığım zaman burada L penceremiz var. Oldukça fazla pencere olduğu için de salonda ciddi bir ferahlığımız var. Salon alanına geldiğim zaman burada L bir koltuk tercih edilmiş. Ön tarafında bir orta sehpamız var ve karşı tarafında ise burada bir televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitesinin alt kısmında ise burada şöyle göstereyim. Burada bir şöminemiz var. Bu da gazlı olarak tercih edildi. İsterseniz bunu da böyle hava biraz serinlediği zaman da yakabilirsiniz. Ayrıca televizyon ünitesinin alt kısmında şurada ledlerimiz de yer almış. Şimdi hemen şöyle kumandamıza basalım ve perdelerimizi tekrardan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kapatalım. Kumandamızı da buraya bırakalım. Şimdi koridora doğru döndüğümüzde zemin katta tabii ki olmazsa olmaz aile büyüklerimiz için bir yatak odası şart. Burada zeminde aile büyüklerimiz için ya da misafir odası olarak düşünülen bir alanımız da bulunuyor. Burada sol tarafında bir televizyon ünitesi yerimiz var. Burada bir dolabımız var. Karşı tarafında yatak başlığımız var. Yatak başlığımızın üstünde de ledimiz var. Oldukça şık gösteriyor. Klimamız da tavan tipi olarak tercih edilmiş. Ve bu odamızın içerisinde burada tuvalet ve bir duş alanımız var. İçeriye doğru girdiğimde hemen benim karşı tarafımda bir lavabomuz var. Kapının arka kısmında burada gömme rezervuarlı tuvaletiyle duşakabinimizde karşı tarafında yer aldığını görüyorum. Buradan yine yatak odasından hem bahçe hem deniz hem de peyzaj alanını buradan net bir şekilde görebiliyorum. Buradan yatak odasından dışarıya doğru çıktığım zaman sağ tarafımda da bir portmantomuz var. İlk girişteydi. Evi şu şekilde tanıtmaya çalıştım. U olarak gidip komple şu şekilde dönüp geldim. Karşı tarafında bir portmantomuz var. İçerisi de şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. LED lambalı olarak düşünülmüş ve burada da askı yerlerimiz de bulunuyor. Alt tarafını ise ayakkabılarınızı da burada barındırabilirsiniz. Hemen yan tarafına geldiğim zaman burada şu şekilde raflarımız var ve burada
olmazsa olmaz artık hayatımıza giren akıllı ev sistemimizin ekranı var. Şu şekilde dokunduğumuz zaman da buradan tüm evimizin birçok özelliğini buradan kontrol edebiliyoruz ve şimdi villamızın üst katına doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken hemen lambamızı açalım. Duvarda bir dekoratif bir alan oluşturulmuş ve şurada kedi gözlerimiz var. Yukarıya doğru çıkarken otomatikman kendi ışıkları burada yanıyor. Şimdi üst katımıza çıkıyoruz. Villamızın şu anda bir üst katına doğru çıkıyoruz. Bu villamız toplamda 430 metrekare kullanım alanına sahip. Ve çıktığım zaman bir üst katta burada koridorumuz var. Koridorun oldukça geniş olduğunu görebiliyorum. Hemen karşı tarafımda şuradan başlayalım. Bu kısımda bir çamaşır odası var. Çamaşır yıkama ve kurutma makinenizi bu bölümde barındırabiliyorsunuz. Yan tarafında dolaplarımız var ve hemen karşı tarafında yerden ısıtma sistemimiz olduğu için kontrol merkezi de burada yer almış. Ve karşımda dekoratif bir tablomuz var. Hemen arka kısmında bir yatak odamız var. Karşımda bir yatağımız var. Yatak başlığı tam karşımda yer almış. Ve burada penceremizde deniz manzarasını görebiliyorum. Giyinme dolabımız bu bölümde yer almış. Karşı tarafımda burada bir çalışma masamız var. Şu bölüme bakmak istiyorum. Burada kapının arka kısmında odamızın içerisinde bir tuvalet ve bir duş alanı bulunuyor. Tam karşı tarafında bir lavabomuz var. Yan tarafında duşakabiniyle birlikte burada Vitra'nın gömme rezervuarlı tuvaleti de yer almış. Burada bütün odalarımız ebeveyn banyolu. Hepsinin içerisinde banyoları mevcut. Koridora çıktığım zaman yine oldukça ferah, geniş bir koridor olduğunu görebiliyoruz. Şu şekilde iki elimle ben değemiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki elimle, yani bir tarafa değiyorum, diğer tarafa değemiyorum. Artık alanı siz düşünün. Burada bir yatak odamız daha var. Eğer böyle bir kız çocuğunuz varsa bu oda tam onun için olabilir diye düşünüyorum. Çünkü renk kombinasyonu olarak burada pembe renklere önem verildiğini görüyoruz. Ve hemen karşı tarafında bir yatak başlığımız var. Şurada bir çalışma masamız var. Kapının giriş kısmında ise giyinme dolabımızda yer aldığını görebiliyorum. Bu odamızın içerisinde de yine diğer odalarda olduğu gibi tuvalet ve duş alanımız var. Tabi burada da böyle küçük kızımız düşünülmüş ve pembe dolap burada tercih edildiğini görüyoruz. Duşakabinimiz oldukça geniş yapılmış burada. Gömme rezervuarlı tuvaletiyle üst kısmında havalandırmamız da yer almış. Klimamız da burada tavan tip olarak yine aynı şekilde tercih edilmiş. Tabi şimdi evimizin ana yatak odasına geliyoruz. Ana yatak odası tabii ki biraz daha böyle şatafatlı olmalı, böyle göz doldurmalı. Çünkü o kadar böyle para veriyorsunuz. Verdiğiniz paranın karşılığını bence almanız gerekiyor. Burada da tabii ki bu düşünülmüş. Yatak başlığında bir kaplama yapıldığını görebiliyorum. Şurada şekilde ve buradan yine aynı şekilde deniz manzarasını görebiliyorum. Çünkü evimizin bütün cephesi ön kısma bakıyor. Yani arkaya bakan bir cephemiz olmadığı için ondan dolayı evimizin bütün odaları denizi burada görüyor. Karşımda bir televizyon ünitesi yer almış ve separatörle bu bölümde bir ayrıştırma yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi burada hem dekoratif olarak düşünülmüş burası hem de şu iki kısmı bölmüş. Burada bir makyaj aynamız var ve bunun arka kısmında ise villamızın ana yatak odasının en güzel alanı var bence burada. İçeriye doğru girdiğimde hemen karşı tarafında oldukça büyük bir burada giyinme odamız var. Açıkçası şunu söylüyorum. Keşke bu giyinme odası benim olsa. Bence giyinme odası çok önemli. Hem kadınlar için hem erkekler için hep böyle eşyalarımızı nereye koyacağız diye, kıyafetlerimizi nereye koyacağız diye düşünüyoruz. Bu bölüme baktığımız zaman burada saat koyabilmeniz için ya da eşyalarınızı burada koyabilmeniz için bölmeler oluşturulmuş. Çekmeceli olarak düşünülmüş. Hem altında hem üstünde ikişer tane çekmecemiz bulunuyor. Raflarımız cam olarak tercih edilmiş ve led lambalarla burada donatılmış. Ayrıca şöyle cam kapaklarımız var. İçerisini açtığım zaman da burada da görmüş olduğunuz gibi yine led lambalarımız var. Böyle boyunuz eğer yetmeyebilir diye şu şekilde bir çubuğu var. Asıldığınız zaman da eşyalarınızı da buradan rahatlıkla alabileceğinizi söylemek istiyorum. Alt kısımlara şurada çekmecelerimiz de bu bölümde yer almış. Ve burada U1 giyinme odamız var. Akabinde hemen şunu da göstermek istiyorum size. Şurada da şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çekmeceli burada raflarımız da bulunuyor. Oldukça böyle bu villaya çok para harcandığını görüyoruz hep birlikte. Duş alanına gelmek istiyorum. Burada biraz farklı bir şeyimiz var. O detaya da değineceğim birazdan. Burada karşımda iki lavabolu
bir evyemiz var. Bunu tabii ki daha önceden de görmüştük ama burada daha büyük bir banyo olduğu için daha büyük bir burada tezgahımız var. Karşı tarafında aynamız var. Şöyle açtığımız zaman da eşyalarınızı burada depolayabilirsiniz. Bitra'nın gömme rezervuarlı tuvaleti var. Farklı olan bir detay var, o da şu. Hemen karşıya doğru geldiğimde burada bir duş yerimiz var ve karşısında da bir duş yeri var. Yani burada 2 tane duş yeri var. 2 kişi aynı anda burada duş alabiliyorsunuz ve burası oldukça büyük. Yere bakıyorum hemen, 120 santimden 2 tane tam seramik var. 20 santim karşımda bir seramik ve 10 santim burada bir seramiğimiz var. Yani toplamda 2 metre 70 santim burada bir uzunluğumuz var ve burada 2 kişi çok rahat bir şekilde duş alabilirsiniz. Burada da şu şekilde çift açılır camımız da bulunuyor. Villamızın şimdi nereye gidiyoruz? En üst katında harika bir alanımız var. Teras alanımız var. Şimdi oraya çıkıyoruz. Villamızın şu anda en üst katına doğru çıktık. Sol tarafa döneceğim. Sol tarafımızda asansörümüz var. Size söylemiştim. Bodrum katı da var. Bodrum katı da gezeceğiz. O yüzden bir yere ayrılmayın. Evimizin en alt katından başlayıp en üst katına kadar asansörle çıkabiliyorsunuz. Ve hemen arka tarafında da bir lavabomuz bulunuyor. Ve burada terasa bir çıkış alanımız var. Hemen terasa çıkalım birlikte. Dışarıya doğru çıktığımda terasta gezilebilir bir alan olduğunu görebiliyorum. Yerlerde 60'a 120 gri renklerinde seramikler tercih edilmiş ve bu ev çevreci bir ev olarak düşünüldü. Bundan ötürü de bu evimizin çatısında güneş enerjisi panelleri takılacak. Hemen karşımda görmüş olduğunuz alanın üstüne güneş enerjisi panelleri de oraya gelecek ve İleride buraya bir alan yapmak isterseniz burada hem sıcak su hattı hem de soğuk su hattı da buraya kadar gelmiş vaziyette. Ve ayrıca burada pis su gideri ve elektrik kabloları da buraya kadar çıkarılmış. Yani ihtiyacınız olan her şey buraya kadar getirilmiş. İsterseniz de buraya bir tezgah yaptırabilirsiniz. Ve şurada da Panasonic'in şöyle kapaklı prizleri de burada yer almış. Buraya tezgah yaptırıp buraya bir barbekü alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Evimizin terası oldukça büyük. Yani burada top bile oynanır açıkçası, size öyle söyleyeyim. Buradan komple deniz manzarasını görebiliyorum. Buradan hem şehir manzarasını hem Samos yani Yunanistan'ı, her yeri net bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evet, burada evimizin ön tarafında bir direk var. Biraz çirkin görünüyor. Yani buna katılıyorum. Belki yorumlarda diyeceksiniz ki ya o kadar para vereceğiz, bu evi alacağız ama ön tarafımızda direk var. Biliyorsunuz artık yeni çıkan kanuna göre, hatta uzun süreden beri AEDEM yani elektrik dağıtım firmaları elektrik kablolarını yer altına almaya başladılar. Bundan ötürü de yakın bir zamanda bunun dilekçeleri verildi. Yer altına alınacak ve ön tarafta görmüş olduğunuz direk de olmayacak. Burada toplamda 13 tane villamız var. Sınırlı sayıda evimiz kaldı burada. Bu evlere sahip olmak için telefon numarasından beni arayabilirsiniz. Bu evin fiyatı için de telefonla benimle iletişim kurmanız gerekiyor. Çünkü mülk sahibi bu şekilde istiyor. Bundan ötürü de herhangi bir ilanımız bulunmuyor. Bu evin fiyatına ulaşmak için sadece telefon numaramdan beni arayarak ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Karşı kısmında burada bir jacuzzi'miz var. Bu bölümde oldukça keyifli görünüyor. Hemen karşımda 2 kişilik bir jacuzzi var. Jacuzzi'de uzandığınız zaman buradan denizi de, deniz manzarasını, şehir manzarasını da görebiliyorsunuz. Ve arka kısmında eşyaları depolayabilmek için bir alanımız da bulunuyor. Şimdi villamızın en harika alanları olan bodrum katına iniyoruz. Villamızın şu anda bodrum katına doğru iniyoruz. İndiğimiz zaman yerlerde seramik yapıldığını görebiliyoruz. Ve hemen karşı tarafında bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Tabi bu katımızda da yatak odamız var. Bunun için burada da bir tuvalet ve bir duş alanı da düşünülmüş. Çünkü burada bir yaşam alanı var. Bu yaşam alanları olduğu için de tuvalet, banyo olması da bence gerekiyordu. Hemen karşı tarafında burada çok güzel bir alanımız var. İçeriye doğru girdiğimde bu kısımda bir sinema odamız var. Ekran tam karşımda yer alıyor ve burada klima sistemi de yine tavanda düşünülmüş. Karşı tarafımda 5 tane burada koltuğumuz, ortada da bir sehpamız var. Burada da ailenizle, sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen karşımda göstermek istiyorum size. Yine burada asansörümüz var. Biraz önce söylemiştim. Artık bu gösterdim. 4. asansör oldu. 4 tane asansör kapısı tanıtmış oldum size. Çünkü her katta var. Bütün katlara asansörle ulaşabilirsiniz. Bu da hayatınızı kolaylaştıracaktır. Burada bir kapağımız var. İçerisini açtığım zaman karşı tarafında hem elektrik panolarının olduğunu görebiliyoruz hem de aynı zamanda asansörümüzün karşı tarafta bir cihazı var. Fazlalık eşyalarınız varsa buraya da depolayabilirsiniz. Oldukça geniş bir alanımız bulunuyor. Ve bu katta
yerden ısıtma sistemimiz var. Yani bodrum kat da olsa buraya yerden ısıtma sistemi yapılmış ve burada da yerden ısıtmanın kontrol merkezi yer alıyor. Hizmetli odası, yani bir yardımcı almak istediniz. Evinizin en alt katında burada yardımcı odası da düşünülmüş. Tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Burada bir penceremiz yok bodrum kat olduğu için, ama şurada bir havalandırma yapılmış. Havalandırma yapılarak bu olay da çözülmüş ve aynı zamanda şurada da bir havalandırmamız da bulunuyor. 2 adet havalandırma düşünülmüş. Burada karşı tarafıma doğru geldiğimde burada bir spor salonumuz var. Tabii siz buraya çeşitli spor aletlerinizi koyabilirsiniz. Burası örnek olarak şu anda dizayn edildi. Siz tabii ki daha donanımlı spor aletlerinizi koyabilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bunun arka kısmında kapalı otoparkımız var. Yaklaşık 4-5 tane aracın sığdığı kapalı otoparkımız hemen arka kısmında yer alıyor. Ve buradan devam edelim. Tabii şu an orayı gösteremiyorum. Orası daha şu an yapılmadı. Yapıldığı zaman, yani siz geldiğiniz zaman da muhtemelen yapılmış olur. O zaman da görebilirsiniz. Bu bölüme bakalım. Burada bir saunamız var. Saunamız 2 kademeli olarak tercih edilmiş ve hemen karşı tarafında burada bir fırınımız var. Baktığımız zaman da ışıklandırması da tam karşında yer almış. Yan tarafında derecesiyle birlikte hemen şurada kum saati de bulunuyor. Buradan çıktığım zaman hemen karşımda oldukça güzel bir alanımız daha var. En güzel yerlerini geziyoruz. Çok güzel bir evdi. Bu arada ben çok beğendim. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda görmek istiyorum. Şu anda da hamama geldik. Hamamda görüyorsunuz burada bakır böyle tasına kadar konulmuş. Hazır buraya gelmişken acaba şöyle bir yıkansak mı? Oldukça güzel ve şık görünüyor. Duvarlar tabii ki mermer kaplanmış. Yani şuradaki desenlere ben bayıldım. Bunlar ciddi emek ve ciddi işçilik istiyor. Şöyle ellediğiniz zaman zaten fark ediyorsunuz. Burada 2 tane kurna düşünülmüş. Bu arka kısmında da dekoratif bir alan oluşturulmuş. Bu evi beğendiyseniz fikirlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Ve bu eve ulaşmak için, görmek için benimle randevu oluşturabilirsiniz. Biraz önce söylemiş olduğum gibi bu evin fiyatını öğrenmek için ekranda çıkan telefon numarasından beni aramanız gerekiyor. Bu evimize özel bu şekilde düşünüldü. Diğer ilanlarımızı görmek için modernada.com adresinden internet sitem üzerinden bütün güncel evlere ulaşabilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz hemen abone butonlarına basın ki yeni videolardan hemen haberiniz olsun. Ayrıca bildirimleri, zili açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Size ve ailenize çok güzel zamanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.